Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Büstiyer yapalım. Güzel pamuk ipler var elimde. Gene bilinen bir markanın çok güzel pamuk ipleri. Yaz için vazgeçilmez kıyafetlerden. Hemen başlayalım. 3,5 numara tığ kullanıyorum. 21 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bir tanesi sıra yukarı çıkmak için kullanıyoruz. Hemen yanındakine batıp sık iğne örerek zincirlerin her birine sık iğne örüyoruz. Pamuk ip olduğundan örerken açılmalar oluyor. Dikkatli örmek gerekiyor. Ama ip çok güzel. Ve örgü giysilerde, büstiyerde, bluzda güzel duruyor. Renkler de güzel. Sıra sonuna kadar örüyorum. 20 sık iğne ördüm. Son ördüğüm ilmeğin içerisine bir zincir çektikten sonra bir daha batıyorum ve geri dönüyorum. Şimdi şurayı karıştırırım. Hani o zincir çekilen yer belli olmuyor derseniz hemen oraya bir iğne takıyoruz. Hiç böyle şeyler için üzmeyin kendinizi. Bu aparatlardan faydalanın. Nereye batmanız gerektiğini kolaylıkla bulursunuz. Şimdi gene battığım yerin aynı yerlere batarak başladığımız yere kadar örüyorum. Son sık iğneyi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arada yukarı çıkmak için zincir çekmiyorum. Sadece ilmeği biraz uzatıyorum. Yeterli oluyor. Ve aynı yere batacağız zaten. Yalnız ilmeklere böyle değil. Şu arkadaki ipe batacağız. Şöyle değil. Böyle değil. Arka taraftaki tek kanadına batıyoruz. Bütün büstiyeri kapları aynı şekilde örüyoruz. Bütün sıralar böyle. Ve yukarı kadar çıkıyoruz örerek. Evet. Sıra sonuna geldim. Şuraya almıştık batacağımız ilmeği. Hemen onun da arkasındaki ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Şurada zincire işareti alıyorum. Tekrar ilmeğin arka kanadına batarak ve bundan sonraki sıraları da hep bu şekilde arka kanada batarak öreceğiz. Şimdi bu kabı bakalım ne kadar sürecek. Şöyle büyük bir çalışmak istiyorum. Büyük bir kap çalışmak istiyorum. Bunu ölçerek büyüklüğü kadar örmeye devam ediyorum. Kapları ördüm.
Şunlar yani bittikten sonra 80-85, yani 80 de olur 85 de olur örgüde, çünkü iki beden pek fark etmiyor. Şöyle birleştirdim. 35 zincir çektim. Sonra zinciri şurada kaba ekledim ve 30 ilmekle kabı bitirdim. Araya 5 zincir çektim. Sonra diğer kabı ekledim. Onu da 30 ilmekle bitirdim. Sonra 35 zincir daha çektim. Büstiyerin alt kısmını, şuradaki desenli motifli kısmı örmek için 35 zincir çektim ve bu 35 zincirin 1 2 3 zincir çekiyorum dönmek için ve hemen dördüncü zincire ikili trabzanlar yapıyorum. Sürekli hep başa kadar ikili trabzan çalışacağız bu sırada. Bu şekilde böyle diğer başa kadar ikili trabzan yaparak sırayı bitireceğiz ve motifi kuracağız. Bu arada bu trabzanı yaptıktan sonra ben kapları da içerisine diktim. Zaten daha önceki sanırım pembe büstiyerde anlatmıştım nasıl dikildiğini. Şu trabzanın üzerine istediğiniz modeli koyabilirsiniz. Ben bir yaprak modeli beğendim. Onu öreceğim. Yapılışını da göstereyim. Belki bunu tercih edersiniz. Belki kendi bulduğunuzu yaparsınız. O size kalmış. 1 2 3 zincirle ilk trabzanımızı yapıyoruz. Üzerine dolayıp bir taneyi atlayıp diğerine, diğer ilmeğe battık, bir ikili trabzan yaptık. Sonra gene aynı yere bir tane daha ikili trabzan, araya 2 zincir, üzerine doluyoruz. Gene aynı yere. Bir kere daha, 4 kere batmış olduk. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. Üzerine dolayıp 7 zincir, 7 ilmek atlıyoruz. 1 2 3, şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 atlayıp 8'e hemen ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere 2 trabzan daha, 2 zincir, pardon 3 zincir, 1 2 atlıyoruz. Üçüncüye gene aynı yere 3 trabzan, 1 2 3 4 zincir, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8. ilmeğe şu değişmeyecek. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olan yer, şimdi onu örüyoruz. Bunlar hiç değişmeyecek. Şu arada gördüğümüz 4 zincirden sonra şu 2-4 zincirin arasındaki üçlü trabzanlar, bunlar yaprakların başlangıcı. Şu kısım yaprak deseni olacak.
şu kısımlarda hiç değişmeden örgü bitene kadar aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, hepsi aynı yere. Bunlar değişmeyecek. Şöyle göstereyim. Şunlar yapraklar. Şurada, şu bölümde yaprak desenleri ortaya çıkacak. Ne kadar istiyorsak uzunluğunu. Şunlar da hiç değişmeyecek. Bunlar da arada aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi gene şuradakinin sonrasını hep tekrar edeceğiz. 4 zincir, üçlü trabzan, 3 zincir, 2 atlıyoruz buradan. Gene üçlü trabzan, 4 zincir, gene 8.'ye batıyoruz. Şuradan şuraya kadar yaptığımızı şimdi gene aynı burada başladığımız gibi düşünün. Aynısını buraya yaptık. 4 zincir çekeceğiz. 8.'ye batacağız. Şunu yapacağız. 3 zincir çekip 2 atlayacağız. Bunu yapacağız. 4 zincir, tekrar buna sıra gelecek. Biz şu bölümü diğer bedenin ucuna kadar şurayı tekrarlayarak öreceğiz. İlk desen sıramızı ördüm. Sonuna geldik. Şu başladığımız 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanla bitiriyoruz gene. Üzerine alıyorum. Şurada bir tane boş ilmeğimiz vardı. Onu atlayıp en son batıp bitiriyorum. Şimdi şöyle bir de yakından göstereyim. Desen kurmakta belki bütün olarak görmek daha faydalı olur. Evet, bir üst sıraya geçelim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum gene. Üzerine alıyorum. Şu 2 zincirin boşluğuna gene 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. İşte dediğim gibi bu aradaki şu örgüler hiç değişmeden devam ediyor. Şurayı farklı örüyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. 1, 2. Şurada ilk baştaki şu 4 zincir çekip 7 ilmek atlayıp 8'e batmıştık. Şuradaki üçlü trabzanın başına önce bir dolayalım. En başına çift batıyoruz. Sonra ortasındakine tek. Sonra diğer yanındakine çift. 5 kere batmış olduk. Yapraklar oluşuyor. Baştakine 2, ortaya 1, diğer baştakine 2 kere battık. 2 zincir. Şu ortaya, şuraya 3 zincir çekmiştik. Ortadaki zincire batalım ki ilmeğimizi gevşek, yani şu boşluğa batmayalım. Oynar, deseni değiştirebilir. O yüzden üçüncü, yani tam ortadaki zincire batalım. Gene 2 zincir, baştakine çift, ortadakine tek, baştakine, yani diğer baştakine çift trabzan.
Şunlar yapraklar. Gene aynı şeyi yapıyoruz. Şu sabit örneğe geldik. Şuradaki gibi 2 zincir çekiyoruz. Ortaya batıyoruz. Bir daha sabit olan deseni gene örüyoruz. Şunlar hiç değişmiyor. Aynı şekilde devam edecek. Arayı da gene araya geldik. Şu yapraklara gene 2 zincir. Şurayı 5 trabzan. Şu araya 2 çekip ortadaki yere batıyoruz. Sonra gene 5 trabzan. Yani şunu buraya tekrarlıyoruz. Şu bölümü tekrarlayarak sıra sonuna kadar gidiyoruz. Şu zincirin üzerine de trabzanı yapıyoruz. Şurası düz olsun. Şu kenarlara dikkat edin. Düz olsun. Şöyle. Şimdi belki de diyorsunuzdur ki baştan beri bu kaplar niye bu kadar küçük? Evet. Biraz küçük. Çünkü şu kadar bir eksiği var hacminden kabın. Bu eksik hacmi de şuraya, şu etrafa 3 sıra zincir çalışacağız. O hacmi, eksik olan hacmi tamamlayacak. Fakat gene de dekoltesi olan bir büstiyer olacak. Ama şık bir büstiyer olacak. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Sabit modelimizi hemen örüyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Şimdi desenli desenli yerdeyiz. Gene 2 zincir çektik. Üzerine alıyoruz. Şu 5 yaptığımız trabzanın üzerine bir kere alıyoruz. Bir daha batıyoruz. Ve hepsini örüyoruz. Yani 2 tane trabzanı bir eksiltiyoruz, bir yapıyoruz. Diğerine olduğu gibi şu bölünmeler, sonra şu kalan 2 trabzanı da aynı şekilde bir alıyoruz, doluyoruz, bir daha batıyoruz, bekletiyoruz diğerini. Onu da bir kere alıyoruz ve sonra hepsini kapatıyoruz. Yani 1, 2, 3 taneye düşürüyoruz. Şu başlarda eksiltiyoruz ve yaprak şekline geliyor zaten. Sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şu araya battığımız trabzana aynı yere 3 kere batıyoruz. Gene 3 zincir. Şu yaprağa geldik. Aynı işlemi bir tane alıyoruz, bekletiyoruz. Bir daha, sonra hepsini birlikte. Ortadakine olduğu gibi. Sonra gene bir kere alıyoruz, bekletiyoruz. Diğerine batıyoruz, alıyoruz, sonra hepsini birden.
Bakın yaprak desenleri olmaya başladı. İki zincir çekiyoruz. Şuradaki sabit örneğe geçiyoruz. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptık. Aynısını yineliyoruz. Şurayı. Şimdi gene bunları yapıyoruz ve sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyoruz. Sıra sonunda son trabzanı da yapıp şöyle desen bir üst sıraya çıkıyoruz. Gene 3 zincir çeviriyorum. Sabit desen, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, şimdi bir zincir üzerine alıyoruz, eksiltiyoruz. Yani zaten başlardan birer tane eksiltmiştik. 1 2 3 alıp sonra hepsini birden alıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şu ortadaki üçlü trabzanın en başına bir trabzan, 1 2 3 zincir, ortayı boş bırakıyoruz, diğerine bir trabzan yapıyoruz. Gene 3 zincir üzerine alıyoruz. Şimdi bu yaprağı eksiltiyoruz. 1 bekletiyoruz. 2 bekletiyoruz. 3 de alıp sonra hepsini birden örüyoruz. Şimdi bir zincir üzerine alıyorum. Sabit desene geçtim. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Burayı örüyoruz. Şimdi sabit desenden sonraki aynen şuradakinin sonrası. Bir zincir, şu aralar, bir zincir topluyoruz. 3 zincir, bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan, 3 zincir olarak gene topluyoruz. Yani şuranın aynısını tekrarlayarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Bir üst sıraya çıktım. Sabit deseni yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Üzerine alıp şurada iki tane ortasına batmadığımız iki trabzan var. Bir burada, bir burada. Bunların üstlerine 3 kere ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz araya. Tekrar doluyoruz. Bu yeni yapraklar. Üç. Gene
4 zincir, sabit desene geliyoruz. Bu şekilde şu arayı tekrar tekrar örüyoruz. 4 zincir, 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, 4 zincir, sabit desen. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sıra başındayız. Sabit desen, 2 zincir çektim. Bundan sonraki, yani bu sıradaki bütün aralar 2 zincir bu sırada. Üzerine alıyorum. Şu yaprağı şurada yaptığımız gibi çift batıyoruz baştakilere. Ortaya tek. Diğer baştakine de çift ve 5 trabzan. Yaprağı büyütüyoruz. 1 2 2 zincir çekiyoruz. Üzerine alıyoruz ve şu ortada 3 zincirlik olan yere, hatta şöyle çift kat alalım da açık gözükmesin. 1 2 tekrar diğer yaprağa geçiyoruz. Çift batıyoruz. Tek, çift. Bu yaprağı da 5 trabzan yaptık, büyüttük. 2 zincir, sabit desen. İki zincir, 5 trabzan, 2 zincir, tek trabzan, 2 zincir, 5 trabzan ve sabit desen. Şurayı sıra sonuna kadar aynı şekilde yineliyoruz. Sıra başına geldim. Sabit deseni ördüm. Şimdi 2 zincir, büyüttüğümüz yaprağı şimdi küçültüyoruz. Baştakine batıyoruz, bekletiyoruz. Diğerini batıyoruz ve sonra hepsini birden alıyoruz. Ortaya tek. Sonra gene bekletiyoruz. Hepsini birden örüyoruz, küçültüyoruz. 5'ti. Şimdi bir küçülttük, eksilttik. 1 2 3 oldu. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Şurada ortaya battığımız tek bir trabzanı tam üstüne 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 zincir, yaprağı küçültüyoruz, eksiltiyoruz yani. Ortaya tek, bekletiyoruz, bir alıyoruz, sonra hepsini kapıyoruz. Bu son, bundan sonra bir sıra yapacağız. Sondan bir önceki sıra bu. 2 zincir ve sabit desen.
Sabit desenden sonra 2 zincir, yaprağı eksilttik. 3 zincir, tek trabzana 3 defa battık. 3 zincir, gene yaprağı küçülttük. 2 zincir ve sabit desen. Burayı sıra sonuna kadar yineliyoruz. Sıra başına geldim ve son sırayı, yani tabi siz isterseniz daha uzun şu motifleri tekrar aynı burada nasıl yapıyorsak 3 sıra daha, bir yaprak daha yapabilirsiniz. 3 yaprak olur. Ama benim için bu yeterli. Evet, son sıraya başlayalım. Aynı sabit deseni yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi yaprakları bekletiyorum. Bekletiyorum. Bir kere alıyorum ve hepsini kapatıyorum. Sonra 1 2 3 zincir doluyorum. Şu aradaki 3 trabzanın şurada yaptığımız gibi ilkine bir trabzan, araya 3 zincir, diğer baştakine bir trabzan. Desen gözüküyor zaten. 1 2 3 zincir bekletiyoruz. Sonra hepsini örüyoruz. Arada bir zincir ve sabit desen. Ben burada bitireceğim. Herhangi bir tomurcuk falan da yapmayacağım son sırasına. Olduğu gibi model bu şekilde kalacak. Alt örgüyü tamamladık. Desenler ortaya çıktı. Şimdi şu kaplar küçük. Çünkü etrafına zincir çalışması yapacağız. Buradan ip takacağım. 1 2 3 sıra. Sonra buradan 1 2 3 sıra yaptıktan sonra bu daha bir hacim kazanacak, daha büyüyecek kaplar. Ama tabii ki dekolteyi pek kapatmayacak. Bu dekoltesi olan bir büstiyer olacak çünkü. Şimdi ben şuraya hemen dibine ipi bağlıyorum. Şurası 34 ilmekti sanırım. Şu boyu pek geçmeden zincir çekiyorum. 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30. Evet, şimdi 30 tane zinciri çektik. Büyük de olmasını istemiyorum. Bunu 28'e indirdim. 28 zinciri, hani şurada bir zincirimiz vardı ya boş, oraya bağlıyorum. Şimdi bir 28 zincir daha çekiyorum. Ve diğer tarafta yaptığımız gibi hemen dibine bağlıyorum. Sonra bir yana geçiyorum.
bir ilmek, yani bir sık iğne yapıyorum yan tarafa. Bu sefer 30 zincir çekelim. 30 zincir çektim. Hemen şuradaki en tepeye bağladım. Gene bu tarafın 30 zincirini çekip şunun hemen yanına bağlayacağım. İkinci zinciri hemen yanına bir sık iğne ile bağlıyorum. 28 30 oldu. Şimdi 32 çekelim zinciri. Valla ben de şimdi ilk defa yapıyorum. Şöyle bir model hiç çalışmamıştım. Ayarlamasını da ilk defa deniyorum. Umarım ilk seferde tutar. Da bir daha uğraşmak zorunda kalmam. Şimdi bu zincirin bir yanına geçtik. Bu sefer 32 zincir gene buraya bağlayacağız. Evet, üçüncü zinciri de bağladım. Şimdi bir 32 zincir daha ortaya diğerinin yanına bağlayacağım. Hemen gene bir yanına bağladım. Biri hemen dibine, o yanına. Yalnız şurada bir tane atlamışım. Yanı şurası. Üçü de yan yana. Şimdi bu zincir çalışmasının aynısını diğer kaba da yapacağım, öreceğim. Şurada şu bir tane dibe batacağım. Sonra yanına, sonra bir yanına. Şurada bir tane açık kalacak. Bir batmadığımızda bir ilmek kalacak ortada. Ve sadece askısı ve eğer düğme ya da başka bir aparat kullanmazsam bir kordonla çapraz bağlayacağım arkasını. Fazla bir şeyimiz kalmadı. Neredeyse bitiyor. Zincirler bitti. Burada en tepesine battım. Bir kilit yaptım. O 95 zincir çekip kaydırma yöntemiyle geri geldim. Bir bağcık oluştu. Yani ben 95 çektim ama siz istediğiniz kadar, belki daha uzun isterseniz, o size kalmış. Şöyle göstereyim. Bu zincirlerin tepesi, şuraya askı ya da bağcık diyelim. Şöyle kilitledim ipi ve bunun üzerine 95 zincir çekeceğim. Zinciri çektim. Şimdi geri dönüyorum. Hemen yanındakine kaydırıyorum. Herhangi bir sık iğne yapmadan, ilmek almadan hemen bu şekilde sıranın sonuna kadar, yani bağcık boyunca zincirlerin başladığı yere kadar örüyorum. Evet, bağcıklar bitti. 120 zincir çekerek bir kordon yaptım. Şu arka sırtta şöyle çapraz çapraz bağlayarak güzel bir görüntü olsun istedim. Şimdi bu ütüye hazır. Güzel buharlı bir ütü yapılınca bu daha da güzel olacak ve safişin üzerinde görselini hazırlayacağım. Yardımcı olduysam sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.